Mutfağa geldim. Umarım iyisinizdir. Çünkü bugün video günü. Bugün sizinle parça iplerimi değerlendirdiğim çok tatlı minnoş bir proje yapacağız. Bence çok güzel çünkü yaz geliyor ve evi bir tık dekore etmek istiyorum. Bu arada gluten yedim. Oldukça şişim bugün. İnanılmaz bir derecede şişim. Sonra niye gluten yemiyorsun? Kaliteli karbonhidratlar kötü değil ama ben karbonhidratlarla bir sorun yaşıyorum. Benim şöyle, bakın şöyle minik minik iplerim var. Bu yumağın bütün hali. Yani 25 gramlık bu şekilde bir sürü yumağım vardı. Hatta renk bunlar önceden kalmıştı. Şöyle de göstereyim bu şekilde. Sonra ben bunları böyle şey yapmak istedim. Şu Temu çantamı kullanıyorum. Bunlardan böyle minik minik motifler yapmak istedim. Ama klasik Granny Square, klasik babaanne karesi yapmak istemedim. Aslında onu çok seviyorum görüntüsünü ve o şekilde de bir battaniye yapmayı planlıyorum. Böyle ortaya atmalık, kenara atmalık ama onu kalın koton iplerimle yapmak istiyorum. Şimdi bu ince koton iplerle küçük bir battaniye yapayım dedim. Duruma göre bebek battaniyesi veya bir şu tekli koltuğa koyulacak bir diz battaniyesi boyutunda olacak mı bilmiyorum. Ama bu koton iplerimden şöyle karışık bir şekilde ördüm. Bir 2-3 gündür bunları örüyorum. Bir taraftan iplerimi satarken bildiğiniz üzere bir taraftan da evde satamayacağım birkaç tanesini kullandığım parça iplerimi bu şekilde minnoş projelerle değerlendirip size de fikir olsun istiyorum. Bu motiflerden hırka yapabilirsiniz, kazak yapabilirsiniz. Ne bileyim battaniyedir, kırlenttir, bebek battaniyesidir. Her şey yapabilirsiniz. Bence bu bebek battaniyesi için ve böyle koltuk şalı veya hırka için de çok güzel. Özellikle diyelim bir tanıdığınızın bebeği olacak. Sizin de elinizde böyle parça parça ipleriniz var. Böyle motifler yapabilirsiniz. Ben karışık karışık yaptım. Mesela bazılarını ip az kalınca ortasındaki çiçeği farklı renk yaptım. Kenarını farklı renk yaptım. Dışı bildiğiniz Granny Square. Ortası da böyle papatya. Ama böyle tek renk olarak da çok güzel görünüyor bence. Aslında hep tek renk yapacaktım. Sonra bu 25 gramlık yumak olduğu için ve elimdeki bütün yumaklarla bir mümkün olan en büyük battaniyeyi çıkarmaya çalıştığım için şey yaptım. Baktım bir tane böyle tam motife yetmiyor. Çiçeği farklı olsun, dışı farklı olsun gibi şekilde de yapmaya başladım. Hatta şöyle deneme de yaptım. Şurada da birazcık yaptım. Bayağı bir yaptım aslına bakarsanız. Kaç tane çıkacak bilmiyorum. 2-3 tane yumağım kaldı. Onu da beraber örelim. Işık gitmeden havalar sürekli bir kapalı bir açık. Çekmem gereken bir sürü video var. Bir taraftan da işbirliği videolarım var. Çok güzel videolar çekeceğim. Onları da çekmem lazım. Ama bugün hava kapalı ve ben bu videoyu yarın ya da pazartesi günü paylaşmak istiyorum. Şöyle papatyasını da yapıp denedim. Bence o da güzel durdu. Papatya sevenler için. Ben papatya çok seviyorum. Burada mesela böyle kahverengisinden de yaptım. Tek de yapıyorum. Ama yani şimdi şu papatyada bir ekstra bir güzel görünmüyor değil. Hani bakın şu şekilde. Buradaki asıl dikkat etmenizi istediğim püf nokta bu bir değerlendirme projesi. Yani elimdeki aynı marka olan bütün parça ipleri bu motiflere dönüştürüyorum. Bazılarını çiçek için içini kullandım. Bazılarını dışını kullandım. İp yettiyse tek renk yaptım. Yani renk uyumuna çok bakmaksızın sürekli motif ördüm. Bayağı da örmüşüm. Bu motif arkadaşlardan. Bunları nasıl yaptığımı öncelikle size göstereceğim. Tek renk yapmayı göstereceğim size. Öğreteceğim. Ama isterseniz şöyle başlangıcı sarı, çiçeği işte papatya rengi, sonra dış karesini de yapabilirsiniz. Bu da size kalmış. Böyle papatyalı bir hırka yapmak isterseniz çok tatlı olabilir. Ya da ilk defa bebeğiniz olacaktır ya da birine hediye bebek battaniyesi yapacaksınızdır. Papatyalı şekilde yapmak isterseniz yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış şey. Şununla blokluyorum. Motifleri örer örmez buna takıyorum. Bu da Temu'dan aldığım bloklama tahtası. Gerçekten süper oluyor. Sadece keşke bu biraz daha büyük olsaydı. Ben bunu alırken görmedim. Boyutunu bu kadar küçük olacağını düşünmemiştim. Aslında çok küçük değil. Ama mesela bu tahtanın yüzey alanı bir tık daha büyük olsaydı yan yana bütün motifleri koyabilirdim. Çünkü çubuklar var ama
Motif gerdirmek için sadece delikler bir kareye yetiyor. Bunun daha büyüğünü de almayı planlıyorum açıkçası. Çok mantıklı oluyor. Küçük bir tuhafiye var burada. Bu ipin dokusuna benzer bir ip alayım dedim. Böyle çevresini tek renk yapayım istedim. Bu klasik koton ipten aldım. Hangi marka olduğunu söylemem gerek yok, bence biliyorsunuz. Doku olarak çok uyuşmuyorlar açıkçası. Ve bu beni rahatsız eden bir şey. Bakın, gördünüz mü? Ama kullanacağım. Yapacak bir şey yok. Umarım güzel olur. Kullanmak zorundayım ya. Artık bununla ilgili seçim yapamayacağım. Çünkü onun aynısını, o minik iplerin aynısından falan alamam. Aslında dikmeyi düşündüm ama sonra beyaz bir zeminde battaniye yapmak istedim. O yüzden dedim yarın pazar kapalı olabilir ama ben bu videoyu çekmeye yarın da devam ederim. Ne zaman bitecek belli değil çünkü. O yüzden dedim ki ben bunu alayım dedim. Zaten benim de toplasanız kaç yumak ipim kalmış? Bakın, şu kadar kalmış. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5-7 yumak kadar ipim var ve 25 gramdan bahsediyorum. Çok hızlı bitiyor. Yani bir yumaktan sanırım 4-5 motif falan çıkıyor maksimum. Arkasında küçücük bir parça kalıyor. Onu da çiçek biçek olarak tekrar bir motife çevirmeye çalışıyorum. Hatta çiçek olamayacak kadar şöyle kısa ipler de kaldı. Bakın bu mesela bir çiçek bile çıkmıyor bu ipten. Bunları da en son düşündüm. Hani bu battaniyedeki temel amacım hiç ip parçası bırakmadan bir battaniye oluşturmaya çalışmak olduğundan dolayı dedim ki bunları da ayrı ayrı koyayım, çıkartabildiğim bütün motifleri çıkartayım, yapayım. En son şunları da bildiğiniz düz granny square yaparız. Düz babaanne karesi. Hanım dilendi motif demeyi sevmiyorum. Çok uzun ya. Hanım dilendi motifi yaparız, ekleriz diye düşündüm. Bakalım nasıl olacak. Şimdi size bu tatlı, şahane motifi nasıl yaptığımı göstereceğim. Gerçekten yaz için bunlarla böyle güzel hırkalar yapabilirsiniz. Farklı motifleri öğrenmek her zaman güzeldir. Hazırsanız başlayalım. Bu arada kendime maçamsı bir şey yaptım. Matcha'nın aslında yeşil çay yapraklarının öğütülmüş hali olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorum. Ben matcha latte'yi sevmedim. Ama matcha'nın tadıyla bir sorunum yok. Benim matcha latte'deki sorunumun süt olduğunu fark ettim. Ben latte sevmiyorum ya genel olarak. Ben sütlü kahve, sütlü bir şey, sütlü bir içecek sevmiyorum. Onu fark ettim. O yüzden ben de böyle bir deneme yaptım. Önemli olan bu matcha'nın vücudumuza girmesi ise matcha'yı çok azıcık sıcak suyla çırpar gibi yaptım. Üzerine çok az limon sıktım. Hiçbir anlam ifade etmedi. Sıkmasam da olurmuş. Sonra buzlu su bu şekilde içiyorum. Vücut için faydaları var tabii ki. Ama şöyle bir şey var. Benim aldığım matcha bu fiyata almıştım ama organik marka diye V-Food markasının şeyini aldım. Matchasını almıştım. Bir de spiruluna'sını almıştım. Spiruluna'yı hiç içmedim. Tadı çok kötü. Yosun, bildiğiniz üzere o. Matcha'da kalitesi düşük bir matchaymış. Onu da nereden öğrendin derseniz, matcha araştırmalarım sonucu gerçek üst seviye kaliteli bir matcha renginin capcanlı bir yeşil olması gerektiğini öğrendim. Benim aldığım matcha bildiğiniz kına yeşili yani. O yüzden tavsiye ederim desem yalan olur. Bittikten sonra o markadan almayacağım. V-Food'un ne bileyim elma suyu konsantresini alıyorum. Başka birkaç bir şeylerini daha alıyorum. Oluyor marketlerde falan ama matchası ucuz olmasından belliymiş. O üst seviye kaliteli capcanlı yeşil olan matchalar zaten küçücük kutusu ne bileyim 800-900 bin lira. Ama şöyle bir şey var, dışarıda bir matcha latte içmeye kalktığınızda, Antalya için konuşuyorum, 250 liradan aşağı değil. Yani ve şu kalitede matcha'yı veriyorlar. Yine kına renginde bir matcha latte içiyorsunuz. Capcanlı yeşille matcha yapan yer çok az. Onlar belki daha da pahalı satıyordur, bilmiyorum. Ama kesinlikle matcha içmek istiyorsanız kendiniz o küçük kutuya 800 lira 1000 lira neyse verip almanız çok daha ekonomik. Saçma geliyor biliyorum kulağa ama öyle. Allah başka dert vermesin.
Bir tane market videosu çekmiştim. Onu paylaşacağım şimdi Reel. Sonra da sehpaya geçelim, size göstereyim. Allah bakalım, çok gluten yemeyeceğim. Bugün son gluten. O süreci de sizinle paylaşacağım. Bir tık daha karbonhidratı azaltıp yağ yakımımı hızlandıracağım. Beslenme tavsiyesi olmayacak ama size deneyimlerimi paylaşıyor olacağım. Ödem tuttum çok fazla. İnanılmaz derecede ödem tuttum. Şunun beli bana bol oluyordu. Şu an gerçi şişlik de var. Gluten intoleransım var benim. Ama sütüm ziyan olmasın diye poğaça yaptım ve bir tane yedim ve bir tane poğaçanın bendeki etkisi bu. O yüzden gluten yemiyorum. Sevmediğimden değil. Gluten size bir şey yapmıyorsa açıkçası yiyin yani. Kimseyi de ilgilendirmez. Sadece yaptığım şeyler evde sağlıklı bir şekilde kendim yapmaya çalışıyorum. Tamam, hadi bay. Evet, hemen başlıyoruz. Bakın. Bu arada 3,5 milim tığ kullanıyorum. Niçin böyle yapıyor? 3,5 milim tığ kullanıyorum. Tığ tamamen ipinizle olan uyumla alakalı. Benim yaptığım ipe bu tığ uygun şu anda. O yüzden bunu kullanıyorum. 3 tane zincir çektim. İlkine battım ve şu şekilde kenarından tutuyorum. Bir zincir daha çekip bu küçük halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 bakın 4 5 şöyle biraz çektim. 6 7 2 4 6 7 8 tane bu şekilde yaptıktan sonra ilk sık iğnenin içine batıyorum ve bu şekilde ilmek kaydırmayla çıkarttım. 1 2 3 zincir çektim. 2 kere doladım. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 tane çıkarıyorum. Tığımda bekletiyorum. Üçlü trabzan yapıyoruz çünkü. Aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 kere çıkartıyorum. Bu ilk çektiğim 3 zincirde ilk üçlü trabzan sayılıyor. Hepsini tek seferde aldım. 1 2 3 zincir çektim. İlk çiçeğimin yaprağı oluştu. Şunu da bir şöyle iyice çekin. Şu şekilde ortası kapansın. 2 kere doladım. Bakın üçlü trabzan yaptığım için bir yandakine batıyorum. 1 2 sefer çıkarttım. Üçüncüyü bekletiyorum. 2 kere doladım. Aynı yere batıyorum. Aynı yere toplamda 3 kere batıyorum. Ve şu şekilde tekrar aynı yere batıyorum. 1 2 ve tek seferde çıkarttım. 1 2 3 tekrar doladım. Bir yandaki ilmeğe batıyorum ve bunu bu şekilde sıra sonuna kadar yapıyorsunuz. Toplam 8 tane yaprağınız olacak. 8 sık iğne yaptığımız için doğal olarak. Çok eğlenceli bir motif bence. Parça ipleri değerlendirmek için de güzel. Başka motiflerle karıştırmak için de güzel bir motif. Bakın 3 tanesini yaptık bile. Aralarda hep 3 zincir var. Şimdi ben sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıra sonuna kadar yapraklarımı yaptım. Şöyle bakın, direkt bu boşluğa batıyorum. Ve şu şekilde ilmek kaydırmayla içinden geçirdim. 1 2 3 zincirle yukarı çıktım. Şunu biraz daha çekeyim. Bakın burada çiçeğiniz oluştu. Eğer çiçek farklı, kare farklı olsun istiyorsanız şurayı birleştirdikten sonra ipinizi koparıp başka renkle yapabilirsiniz. Ben tek renk olarak göstereceğim, hiç ip koparmadan. Çünkü ben bu ip koparmadan oradaki gizli çiçeğin görüntüsünü çok kibar ve cool buluyorum. Yani böyle parça iplerinizi sıkıldığınız zamanlarda, belki bir dizi izlerken, televizyon izlerken bu şekilde motifler yapıp onlardan güzel bir battaniye yapabilirsiniz ya da kırlent, size kalmış. Konuşurken bu arada yapmış bulundum. Köşe yaptım. Burası bildiğiniz hanım dilendi motifi artık. 3 zincir bir trabzan sayılıyor. 3 zincirle yukarı çıktım. 2 tane kil trabzan, 2 zincir, 3 tane kil trabzan aynı yere yaptım. Doladım. Buraya 3 tane kil trabzan yapıyorum. Bu ara geçişlerde zincir çekmiyorsunuz. Sadece köşelerdeki 2 zincir olarak var. Buraya yine bir köşe yapıyorum. Bakın.
Bir köşe yaptım. Sonra bu araya 3 tane ikili trabzan yaptım. Hiç zincir çekmeden bir yana geçtim. Yandaki 3 zincir çektiğimiz boşluğa geçtim. 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim, doladım. Yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu şekilde şöyle aynı şeyleri tekrar ederek 4 tane köşe oluşturacağım. Diğer köşeye kadar geleyim. Sıra sonuna kadar geldim. Köşeyle başladığımız için ortadaki 3 tane ikili trabzanla bitiyor. Buradaki 3 zincirin tepesine batıyorum. Şu şekilde içinden geçirdim. 1, 2, 3 zincirle bir yukarı çıkıyorum. Bu benim şuraya yapacağım grubun trabzanı. O yüzden buradan direkt köşeye atlıyorum hiç zincir çekmeden. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Yani bu kareyi bu aşamada istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. İsterseniz tek kat kare olarak da kullanabilirsiniz. Aslında öyle yapabilirdim. Niye öyle yapmadım? Bilmiyorum. Böyle yapmak istedim demek ki. 2 zincir, 3 tane ikili trabzan. Şöyle köşemi yaptım, doladım, araya battım. Ama daha büyük kare yapacaksanız, yani bu kareyi büyütecekseniz şöyle taklattırarak örün. O zaman kareniz şey olmaz. Tek tarafa doğru trabzanlar yamulmaz. Yani perfect kare olur. Mükemmel kare. Mük kare. Öyle söyleyeyim size. Bu zaten son sıra benim yaptığım motif boyu için. Karenin boyu tamamen zevkinize kalmış. Ben 2 sıracık yaptım. Bence ideal. Zaten birleştirirken de bir sıra yapıyor olacağım. Ben çizgi birleştirme sevmiyorum açıkçası. Bu şekilde örerek birleştirmeyi daha çok seviyorum. Bence daha güzel duruyor. Birleştirmek için de heyecanlıyım ama şöyle bir saatlik işim kaldı galiba motif olarak. Bir saat hiç kalkmadan örsem bence kalan iplerin hepsini motife çeviririm diye düşünüyorum açıkçası. Bakın şu şekilde ikinci sırayı da tamamlıyoruz. Bakın şu püf noktayı göstereyim. Belki ilk defa öğrenenler varsa. Şuradaki 3 zincirle yukarı çıktığımız yer var ya, oradaki boşluğa 2 tane ikili trabzan yaptım. Şu zincirin, bu 3 zincirle yukarı çıktığım zincirin boşluğundan batıp şu şekilde içinden geçirerek ipimi kesiyorum. Motif yapım bu kadar kolay. Gerçekten ben yaparken çok zevk aldım. Şöyle bir motif yapmayı ya da bu tarz hobileri seviyorsanız bir tane şu tahtadan edinmenizi şiddetle öneririm. Neden? Çünkü aşırı kolaylık oluyor. Bu maksimum bu büyüklükte bir motifi bloklayabileceğiniz tahta ya da daha küçük. Şu çubuklardan içinden 8 tane ya da 10 tane çıktı ve bunların metal olması benim ekstra hoşuma gitti. Çünkü normalde bu çubukları ahşapsa almayın. Bakın onu açıkça söylüyorum. Temu'dan aldıklarım videosunda da söylemiştim zaten. Bunun tek sebebi de şu. Bunlar metal olduğu için siz motif ekledikçe bu böyle bükülmüyor, anlatabiliyor muyum? Ama ahşap olanlar bükülüyor. Çöp şiş gibi bir şey koyuyorlar ve bunun şu tahta kalınlığı falan çok iyi. Benim kuzenim bir tane kuzenim ahşap şeylerle uğraşıyor. Ona gidersem ziyarete şu tahtamı götüreceğim, çubuklarımı da götüreceğim. Belki bana bunun daha büyüğünü yapabilir, bilmiyorum. Bu şekilde motiflerimi buna takarak her yaptığımı takıyorum ve motiflerim direkt ütülenmiş gibi oluyor. Birleştirirken de kolaylık sağlıyor. Şimdi videolarda böyle vlog gibi olmasını seviyorum yazmış biri. Çok mutlu oldum çünkü ben de seviyorum. Hem beni daha yakından tanıyorsunuz, hem ben sizi daha yakından tanıyorum. Hem de ben kendim de bu tarz bu tarz şeyleri, bu tarz içerikleri vlog gibi çekmeyi seviyorum. Burada gösterdim bilmiyorum. Bir tane kadın girişimciden bana şöyle kolyeler falan geldi. Maya Accessories. İngilizce bilmeme rağmen bazı şeyleri dilim dönmüyor. Accessoires. Söyleyemiyorum. Asla söyleyemiyorum ya. Neyse. Önemli. Maya şeyini Instagram hesabını aşağı video açıklamasına koyarım. Bakarsınız. Duş falan aldım ve altın gibi gerçekten kararmadı. Bana hediye geldi. İşbirliği değil ama
canı gönülden tavsiye. Şöyle küçük kalpli, aslında şey oluyor, hediye göndermek istediklerinde özellikle bu tarz takı markaları falan, kadın girişimciler, spesifik bir şey değilse, atıyorum ne bileyim, seçim yapabileceğim bir şey değilse okey, ama seçim yapabileceğim bir şeyse rica ediyorum. Hani ben seçeyim size, siz benim seçtiklerim arasından birkaçını gönderin diyorum. Bunun sebebi de hiç tarzım olmayan böyle bazen kokoş kokoş şeyler gönderiyorlar ya da ne bileyim hiç takmayacağım şeyler gönderiyorlar ve ben bunu şey yapamıyorum. Buna güzel diyemiyorum. Neden? Çünkü benim zevkime hitap etmeyen bir şeye güzel diyemem. Anlatabiliyor muyum? Beğenmediğim bir şeye nasıl güzel diyebilirim ki? Öyle bir şey var. Daha önceki videoda bunu gösterdim mi bilmiyorum, gönderdiklerini, ama birazcık da kullandım çünkü. Karıştı. Ama durun. Zara kolye ile karışmasın. Size göstereceğim. Heh, iyi. Altında da. Çünkü kalitesini çok beğendim. Şu küçük kalp kolyeyi ben seçmiştim mesela. Çok ince bir zinciri var. Ve şöyle bir kalp. Gördünüz mü? Çok tatlı duruyor. Ve fiyatları da bence gayet makul. Bana hediye geldi ama genel olarak da birine hediye almak istediğimde tercih ederim. Kendilerine teşekkür edeyim buradan tekrar. Kadın girişimcileri, küçük işletmeleri. Ben kadın erkek diye ayırmıyorum açıkçası. Bir insan emek verip de bir küçük işletme açtıysa, bir hayalindeki bir işi başarmaya çalışıyorsa ben bu tarz şeyleri destekliyorum. Ama sizin anlamadığınız, yani sizin derken içinizde böyle girişimler yapıp da influencerlara şu tarz mesaj göndermeyin. Benim sayfamı paylaşır mısın? Bu şekilde hiçbir influencer paylaşmaz. Anlatabiliyor muyum? Bu her şeyin bir yolu yordamı vardır. Size ürünlerimizden göndermek istiyoruz dersiniz. Küçük bir PR paketidir bu, markaların sürekli yaptığı. Ürünleriyle aslında reklam. Ürünlerin gelişi çok çok ucuz olduğu için PR paketi göndererek influencerların paylaşmasını umut ederler. Aslında burada da paylaşmak zorunda değil ama genelde influencerların çoğu paylaşır. Neden derseniz burada bir emek var. Hani sizi düşünmüşler, güzelce paket yapmışlar, hediye göndermişler. Bunu paylaşmamak da bence birazcık hırboluk mu diyeyim? Yani ayıp yani. Ben öyle büyümedim. Ben gelen bütün hediyeleri paylaşıyorum. Beğendiklerime ekstra beğendim diyorum ama beğenmesem veya kullanmayacağım bir şey bile olsa PR paketi hediyeler için teşekkür ederim diye nezaketen yine paylaşıyorum. Anlatabiliyor muyum? Ama beğendiklerimi ekstra gösteriyorum tabii ki. Bu mesela şöyle bir zincir. Bunu da çok seviyorum. Bunu ben seçmiştim. Benim seçtiklerim arasındaydı. Buna mesela istediğiniz bir kolye ucunu falan da takabilirsiniz. Hatta benim bir tane nazar boncuklu kolye ucum var. O bununla aynı renk sanırım. Ben onu takabilirim. Hatta alıp gelip takayım. Şöyle bakın. Şöyle çok tatlı duruyorlar. Bir tane şöyle kalp yüzük. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bakın. Şöyle. Sürekli bir şey yaptığım için yüzüğü sadece videolarda veya dışarı çıkarken falan takıyorum ama seviyorum yani. Bir adet ear cuff ki çok severim. Ear cuff. Gerçekten. Şöyle. Ear cuff kulağınızın şu kısmına böyle delik delmeden takabildiğiniz küpelere deniyor. Bilmeyenler varsa bir adet de böyle kalpli bir küpe. Bu kalpli küpeyi de çok beğendim. Bunun teki de var. Tekini hatta geçen takmıştım. Koridorda duruyor o. O yüzden şu an burada değil. Bunu takmayacağım şimdi. Bir de benim mesela gümüş ya da altın dışındaki takılara genelde alerjim olur. Bu kolyeler mesela boynumu yara yapmadı. Normalde kolye izi boyunca yara olur. Yara yapmadı. Ve duşa da girdim, kararmadı. Bir de filleri çok sevdiğim için böyle bir kolye ucu seçmiştim. Şöyle göstereyim. Bu kolye ucunun şu kısmı açılıyor. Ve şu şekilde. Ay dur. Takabiliyoruz. Takamadım ya. Bir saniye. Takabiliyorsunuz. Ama kolye ucu biraz büyükmüş. Böyle yazın falan yakası açık şeylerle bence çok güzel olur. Ama bu kolye ucu olarak satılıyordu. Hatırlıyorum bunu. Ben size göstermek için bir tane de böyle fili seçmiştim. Şimdi bunları çıkarayım. Kolye boynumda kalsın. Maya Accessories'a teşekkür ediyorum. Tekrar teşekkür ederim. Bakın çekmecede tüy toplayıcı varmış. Geçen gün tüy toplayıcım bitti diye ben gidip dün 2 tüy toplayıcı daha aldım. Şimdi bir diğer şey de benim size habire okuyun dediğim bir kitabım var ya.
çalışmaktan bir türlü bitiremedim. Normalde ben şu kalınlıkta kitapları tek gecede bitiren insandım ama o zamanlar sorumluluğum, iş hayatım yoktu. Sadece okula gidip derslerimi çalışıp kalan zamanda da kitap okuyup görebiliyordum. Hayat çok güzeldi gerçekten. O yüzden içinizde üniversite öğrencileri varsa, lise öğrencileri varsa ben size açık açık söylüyorum. Sorumluluğunuzun çok olduğunu zannediyorsunuz. Vizeler geldi, finaller geldi, of ders var şimdi falan diyorsunuz ya. Hiçbir şey. Okul bittiğinde göreceksiniz. O yüzden tadını çıkarın. Şu an hani üniversite hayatıma geri dönmeyi tercih ederdim ama şey olmayacak. Sadece öğrenci olacağım. Yani kira düşünmeyeceğim, geçinmeyi düşünmeyeceğim, fatura düşünmeyeceksin. Gelecek kaygın falan da yok. Çünkü sadece öğrencisin. Tek bir sorumluluğum var. Harçlığını bütün bir aya yettirip derslere gidip dinleyeceksin. Bir de sınavlara gireceksin. O kadar basit bir şey ki. Gerçi üniversite okurken de basitti benim için de. Yani gözünüzde büyütmeyin. Anlatabiliyor muyum? Bunu bazı yaşlarınızda fark ediyorsunuz. Ne güzel. Sabaha kadar roman okurdum. Sonra bir de derse giderdim. Şu Bakterinin Kadar Yaşa kitabını çok böyle sindire sindire okuyorum. Çünkü bu bir şeyler öğrendiğiniz kitaplardan. Roman değil. Mikrobiyotanın önemini anlatılıyor. Hem de bütün detaylarıyla. Mesela örnek veriyorum. Çocuklar doğarken annenin mikrobiyotası sağlıklıysa çocuğunki de sağlıklı oluyor. Yani sağlıklı oluyor demeyeyim de çocuk annenin mikrobiyotasını alarak doğuyormuş. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o doğarken böyle bir karışıyor ya birbirine. Mikrobiyota bu kadar önemli. Yani sizin mikrobiyotanız sağlıklıysa ve iyi ise ve hamileyseniz çocuğunuzu doğuracaksanız ona da sizin mikrobiyotanız karışıyor. Sizin mikrobiyotanızdaki bakteriler ona da karışıyor. Yani burada sağlıklı bakterileriniz varsa çocuğunuza da sağlıklı bakteriler geçiyor doğururken falan filan. O kadar önemli ki kilo vermeniz de etkili, sağlığınız da etkili, her şey de etkili. Zaten Ali Rıza Akın da mikrobiyolog ve içimizdeki evren mikrobiyotamız diye Bakterin Kadar Yaşa diye şöyle bir kitap. Çok şey öğretiyor gerçekten. Bitirmek üzereyim. Her fırsatta okuyorum ve siddire siddire okuyorum. Ali Rıza Akın'ın bir probiyotik markası var. Bir markası var. Böyle probiyotikli mikrobiyota dostu ürünler üreten. Bana bir PR paketi gönderdiler. Onu göstermek istiyorum size. Öncelikle şu pembe çantayı göstereceğim. Çok tatlı değil mi ya? Oh. Şöyle. Pembe çantayı sevdim. Çok güzel. Böyle bir çantayla gönderdiler. Şimdi bunun içerisinden 2 adet probiyotik çıktı. Biri ağızda tüketilen ağızda çiğnenebilir tablet şeklinde bir probiyotik. Probiom Novo. Bir tane bundan göndermişler. Tabii ki doktorunuza falan danışın. Bu bir tavsiye öneri değildir. Hediye olarak geldiği için gösteriyorum. Onu da altını çizmek isterim. Bir tane de Fiberbiome Berry diye bir tablet. Şunu çok merak ediyorum. Bu aralar tembelliğim tuttu. Gece cilt bakımı yapmadan falan uyuduğum için bunu kullanmadım, açmadım ama bunu çok merak ediyorum bunda. Bu da bir anti-aging yüz kremi. Ama bu kremin bir özelliği de cilt mikrobiyotanızı yani cildinizin mikrobiyotasını düzenlediği için böyle kolajen, hyaluronik asit, vitamin A, vitamin E ve resveratrol var içerisinde. Bunu da çok merak ediyorum açıkçası. Bir adet de şöyle bir oda kokusu geldi. Bunu hatta göstereyim. Bekleyin. Bu probiyotik sprey diye geçiyor. Doğal bir sprey olduğu için evinizin mikrobiyotasını düzenlemeye yönelik bir sprey olduğu yazıyor. Bana Flower Fresh olanını göndermişler. Şöyle bir sprey. Sprey çok iyi bu arada bakın. Şöyle. Çok ferah ferah kokuyor. Ben kokusunu beğendim. Normalde oda spreyi asla kullanmıyorum. Zararlı kimyasallar vesaire içeriyor diye. Ama temizlik yaptığımda veya bir misafir gelmeden önce veya arada banyoya falan şöyle çok küçük bir fıs yapıyorum. İnanılmaz derecede kokusu yayılıyor. Çok küçük bir fıs yeterli oluyor. Ve bu markaya da teşekkür ediyorum hediyeler için. Ben zaten Instagram'da da teşekkür ederim diye paylaşmıştım. Bu markanın adını da size yazayım aşağı. Next Microbiome markasının adı. Instagram hesaplarını aşağı yazarım. Yine
Bakmak isterseniz bakarsınız, araştırırsınız. Kendi sitelerinde de bu kitap da satılıyor bu arada. Bakterin Kadar Yaşa kitabı. Orada da satılıyor. Ben sanırım Amazon'dan almıştım. Bir ücretsiz kargo fırsatı falan gelmişti. O şekilde almıştım. Yani mikrobiyotanıza iyi bakın. Önemli. Bağırsaklarla ilgili her kitap okuyorum neredeyse. Öyle söyleyebilirim size. Ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugünkü konumuz ama bağırsaklar değil, şu. Eğer kafada çıkarayım da evde olmasın. Çok merak ettim ya. Benim nazar boncuklu bir altın ucum vardı. Gidip onu bulup geleceğim. Acaba olacak mı buna? Çok merak ediyorum. O şimdi içimde kalıyor. Onu bir deneyelim. Buldum. Bunun kolyesine ne oldu bilmiyorum, inanın. Üniversitede ben ilk senemde bir apart otelde kalmıştım. O odamda benim çok eşyalarım kayboldu. Bunun altın kolyesinde o sıralar kaybolduğu ile ilgili bir şüphem var. Şöyle bakın. Şöyle bir nazar boncuk. Bu altın. Ama bunun işte altın zinciri de vardı. Bir tane ailemizdeki büyük dayı bunu bana hediye etmişti. Aslında geçecek gibi ama geçmiyor. Şöyle yapsak. Ya geçti. Geçti. Bunu takamadığım için çok üzülüyordum. Çok seviyorum bunu. Ve aynı renk. Ucu altın. Kolyesi çelik ama bence hiç belli olmuyor. Şu an aşırı mutluyum. Bunu hiç çıkarmayacağım. Bu kolye ucunu çok seviyordum ve takamadığım için gerçekten nazar boncuklu her şeyi çok seviyorum. Hatta nazar boncuklu böyle gözü olan şeyler var. Yüzükler, bileklikler falan var. Biliyorsunuzdur belki. Onlardan da çok almak istiyorum. Hatta bir şey diyeyim mi? Maya bana bileklik falan da gönderdi. Onu göstermedim. Bunu göstereyim. Hayat bu kadar. Bunları göstermeyi unuttum. Bileklikler de var ve gerçekten kararmıyor ya. Çelik takının bu kadar kaliteli aşamaya gelmesine şaşırıyorum. Bu arada takılarla ilgili benim de bir sürprizim olacak size. Şöyle göstereyim. 3 farklı bileklik göndermiş. Bu bilekliklerden en çok hoşuma giden şey, genelde bu tarz bileklikleri çok büyük yapıyorlar ve şuradan bir sürü zincirler falan sallanıyor. Burada sallanmadı. Yani bileğime tam dakika. Mesela bunun ucunda küçük bir böyle var falan. Böyle. Şu hatta kolumdaydı da geçen gün niye çıkardım hatırlamıyorum. Bakın. Böyle tam oldu. Ama şu an çok mutlu oldum ya. Bu nasıl ilk geldiğinde benim aklıma gelmemiş ki ya. Yakıştı bence. Tamam. Şimdi benim tuvalete gitmem gerekiyor. Malum sağlıklı bir mikrobiyotam var. Bu arada kabızlık çekiyorsanız mikrobiyotanız kesin sağlıksız, onu söyleyebilirim. Bu bilinen bir gerçek. Benden söylemesi demeyin. Normal olan 2 ya da 3 kere kaka yaptığınızda bir günde normal sayılıyormuş. Kitapta öyle diyor. Hadi bye. Hello. Tekrar geldim. Size bir şey gösterecektim. Işık gitmeden benim çiçeğim çok güzel çiçek açtı. Hatta buradayken göstereceğim. Şu. Barış çiçeğim. Bakın çiçek açtı. Hem de 2 tane. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Çok tatlı. Maşallah demeyi unutmayın. Ondan sonra çiçeklerimi örse sizden bilirim. Çok güzel açtı. Bunlar güneşi seviyor. Bir de bunların sevdiği bir tane vitamin var. Onu göstermek istedim size. Benim gibi çiçek seviyorsanız. Çiçek coşturan diye geçiyor. Ben bunu Bauhaus'ta bulup almıştım. 1 sene oldu alalı, bitmedi. Ara ara böyle haftada bir kere falan yapraklarına püskürtüyorum. Aslında yaprak temizleyici yazıyor. Bazen bunu sıkıp yapraklarını siliyorum. Bunun içindeki ne varsa artık yaprakları besliyor ve çiçek açması için böyle yardımcı vitaminler falan varmış. Zararlı değil. Erkan Şamcı öneriyor yazıyor bir de üstünde şöyle. Bakınız yani tavsiyedir. Böyle bitkilerinize fıs sıkarsınız. Erkan Şamcı'yı ben çok takip etmiyorum ama annemden dolayı biliyorum. Böyle doğal temizlik şeyleri ya da çiçekler, bitkiler için bir şeyler falan öneren biri sanırım. Öyleli yani. Göstereyim dedim onu da. Şimdi motiflerimi sehpaya dizeceğim. Kaç tane oldu diye bakacağım. Her zamanki gibi önce kremimi sürüyorum. Motifleri sehpaya dizeyim. Kaç tane olduğuna bir bakayım.
Size de göstereyim ışık güzelken. Sonra akşam bir saatte kaç motif yapacağım bir de ona bakacağım. Böyle sevdiğim YouTuber'lardan video atan varsa onları izlerken şey yapacağım. Öreceğim. Ama önce sizi şöyle bir koyayım. Bu kitabımı da bir alayım. Şunu da alacağım. Sen bir gel. Arkadaş ya ne kadar zor. Bu arada çok güzel dikiş videoları da yapacağım ama şöyle bir sıkıntı var ki ben mesela çok eskiden de dikiş yapmayı seviyorum ama dikişi sevmediğim tek şey ne biliyor musunuz? Aslında genel olarak dikişi sevsem de dikiş yapmada sevmediğim tek şey evi çok kirletiyor. Her yer iplikçik oluyor, tüy oluyor, bir şey oluyor. Yani şöyle bir sehpayı da yeni sildim. Tarçın yatmış olabilir hemen. Hiç şaşırmam. Şöyle motifleri bir dizelim bakalım. Kaç tane olmuş. Canım böyle aynı arka arkaya da gelmeyin. O kadar da değil ya. Şu son az önce size anlatırken yaptığım mavi kareyi de koyduğumda tam 7'ye 7 oluyor. Göstereyim. Bakın. Şu an bu şekilde görünüyor. Şu an tam 7'ye 7 karemiz var. Yanlış saymadıysam. Şurada 3 tane papatyam var. Yapılmayı bekleyen. Sanırım 10'a 10 olur ya kesin. 11 olur mu bilmiyorum ama 10'a 10 çıkar gibi sanki. Gibi. Bakacağız, göreceğiz. Güzel görünüyor ama değil mi? Ben bir de dikey video alayım, Reel'de kullanırım. Çok tatlı. Gibi dashboard. Bir de baktığın zaman aslında biraz araba gibi de tasarlamışlar. Yani bagaj arkada, önde böyle tampon gibi uzun bir burun var. Oldukça değişik. Yani keşke bu zamanlara kadar gelebilseydi yeni modellerini kullansaydık. Tabii biraz fiyat olarak aşağıda kaldığımız için şu an scooter kullananlar mesela bu motora bin. Evet, gece yürüyüşüne gidiyoruz. Bu çantayı çok severek almıştım. Bu kış hiç takmadığımı fark ettim. Şimdi yürüyüş yaparken beyaz gelmişken aklıma geldi. Ve ne kadar tipsiz çıkıyorum şu an. Size de sahili çekerim. Yürüyoruz. Bayağı bir saattir yürüyoruz. Bak şurada ışık çok güzel. Bu yüz ışığıdır. Nasıl Rusça? Gerçekten yanımızdan her ülkeden insan geçiyor. Böyle bir şey Benim de olamaz. Azerbaycan geçti. Yürüdük, ısındık ama iyi geldi. Burnum da kızarmış ha. Senin burnuna bak. Sen... Yaz biraz gelmeye başlamış. Belediye şu kenardaki platformları toplatıyor demişlerdi ama hala toplamayanlar var. Aşırı derecede sahili gasp etmişler. Çok merak ediyorum ne olacak. Heyecanla takip ediyorum açıkçası. Bir şey olmayacak. Bence. Bence de olmayacak. Ama Gazını alacak. ben yine takip edeceğim. Ondan sonra devam eder. Aynen. İnşallah yanılırım. Bak şu bir şey değil mi? Bu sokak ışıklarının ışığı çok iyiymiş. Adalet. Adalet burada ne? Kadın ismi olarak mı kaldı sadece? Aynen. Türkiye'de. Çok acıtasyonlu bir şey söyledin ya. Vlogumun içine niye böyle Öyle değil mi? isot attı vlogumu. Evet, biraz da etraf çekeyim. Bu fareye bak diye fare. Lucy gel. Gel buraya. Gel. Gel. Ha bu yok. Karınca mı onlar? Gördün mü? Evet. Herhalde bir şey olmuş burada.
Olağanüstü bir durum. Koşma yanlışım değil. Ay. Şeyler çok büyümüş. Hayvanlar kafasını vurmuş. Bitki de et yiyen bitkisi bak bu. Normalde küçücük oluyor. Hatta Instagram'da bir kız vardı, bu bitkiden vardı onda. Şeyde videolarında falan sucuk veriyor bitkisini. Oha yiyor musun? Yiyor. Hani ama bunun gibi değil. Baharatlı Yaprağını lan, zehirlenir lan manyak. pastırma yiyor, bazılarını yiyor, bazılarını yemiyor. Zaten bitki bildiğin et seçiyor. İçine koyuyor mesela, kapanıyor ya böyle. Bitirince açıyor geri. Ya böyle çiğnemiyor tabii ki de ya. Bitkinin adını unuttum. Et yiyen bitkisi miydi neydi? Allah'ım çekirge. Ama sevimli. Zaten bu Jason Momoa ve Dwayne Johnson filmleri biraz birbirine benziyor. Çerezlik böyle izliyorsun. Çok kafanı yormadan. Yormuyorum zaten, o yüzden böyle izliyorum. Yoksa ben böyle film izlemem. Vakit öldü. Framework testing state is really disturbing. You have to stop burning the orc out. So. David? Güzel. Hello. Ben geldim. Şimdi saçımı bir açayım. Çünkü saçımı toplamayı sevmiyorum. Tamam, saçım böyle kalsın. Böyle bir nebze daha sevimli olduğumu düşünüyorum. Bu battaniye videosu çok uzadı. Ben bunu size dedim en son, sanırım yarın ben bunu bitiririm. Yok, bitmiyor. Bitmiyor ve bir daha battaniye yapmayacağım ya. Gerçekten yapmayacağım. Yani arkasındaki ipleri kesiyorum. Ama güzel oldu bence. Ama bir TV battaniyesi değil de büyükçe de bir bebek battaniyesi gibi olduğunu düşünüyorum. Ben zaten bunu bir arkadaşımın bebeği için yapmak istemiştim. İplerim %100 koton olunca ona tatlış ördeğe hazırsınız. Da 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 da. Bence güzel ve tatlış oldu. Sadece arkasındaki iplerini temizleyeceğim ve bu videoyu paylaşacağım. Burada aslında size en çok bu motifin yapımını göstermek istedim ama yani sadece motif videosu paylaşmayı sevmiyorum. Size bir örnek de vermek istedim. Ben bunu parça koton iplerin, parça değil aslında, küçük yumaklarda. Onlarla bir bebek battaniyesi gibi bir şey yapmak istedim. Bir pusetin üzerine atılabilir ya da bu serilip üzerine bebek yatırılabilir gibi bir şey yapmak istedim. Şöyle bakın, ister papatyalı yapın, hep aynı motif, bazılarını tek renk yaptım. Papatyaları fark ettiyseniz kahverengi, şöyle çapraz sıraladım. Kendimce bir düzen oluşturmaya çalıştım. Şimdi arkasındaki bu ip karmaşası var ya, bunları dökeceğim değil, keseceğim ve ondan sonra ütüleyeceğim. Ütüyü fişe taktım. Allah'ım, kafalar. Önce ütüleyeyim, sonra keseyim ya. Ne olacak ki? Bekleyin. Geldim. Bakayım, mikrofon kontrol. Ütüledim. Arkasındaki ipleri sonra temizlerim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Çok güzel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Umarım arkadaşım da beğenir ve tatlış kullanır. Bayağı güzel oldu. Ütülemek çok fark ediyor. Bakın. Gerçekten güzel. İster papatyalı versiyonunu yapın, ister tek renk versiyonunu yapın. Bakın, bu motifi yapması eğlenceli ve kolay. O yüzden size de bir dekorasyon fikri olsun diye göstermek istedim. Bir sürü video gelecek, bir sürü video çekeceğim. Yarın Antalya'da Yiyecek Festivali başlıyor. Aslında bugün günlerden ne? Perşembe. Cuma günü başlıyor.
Orada bir etkinlik daveti olacak. Oraya gideceğiz Arda ile beraber. Orada da YouTube vlog çekeceğim YouTube'a size. Neler olacak bilmiyorum. Bir tık gerginim. Çünkü Antalya'da daha önce birkaç etkinlik davetine gittim ama genelde ben hep İstanbul'dan çağrılıyorum. Sadece bir davet için İstanbul'a gitmek de tabii ki mantıklı olmuyor. Çünkü uçak biletidir, bilmem nedir falandır filandır, bunları etkinlik davetlerinde karşılamıyorlar. Sadece işbirliklerinde karşılıyorlar. O yüzden etkinlik davetleri Antalya'da olduğunda bir tık daha kolay oluyor. Değişiklik oluyor. Bakalım, göreceğiz yarın. Bir sonraki videoyu bekleyiniz efendim. Vlog olaraktan paylaşacağım sizinle. Yine Instagram'da da paylaşıyor olurum. Ben Instagram'dan takip etmiyorsanız video açıklamasında linkini bırakıyorum. Siz seviyorum. Yaparsanız benimle de paylaşın. Daha fazla kıyafet falan yapmayı seviyorum. Dikiş videoları da gelecek. Çünkü böyle yazın giyeceğimiz kıyafetleri bir tık daha kendimiz yapabiliriz diye düşünüyorum. Dikiş dikmeyi de seviyorum ama dediğim gibi evi bir tık fazla kirlettiğinden dolayı makinenin koyabileceğim özel bir masam yok falan. Makineyi çıkar kur, işte tekrar yap falan. Bunlara üşendiğim için biraz dikişe ara vermiştim açıkçası. Ama dikiş makinesini bir çıkarınca birkaç proje arka arkaya çekmek gibi bir niyetim var. Sizinle de aralıklı paylaşırım diye düşünüyorum. Çok güzel şeyler gelecek. Elime krem sürmem lazım. Siz seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Benim için önemli. Söylemediğimde hep unutuyorsunuz. O yüzden söylüyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike'a basabilirsiniz. Yani video ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Hoşunuza gitti mi? Beğendiniz mi? Bu tarz videoları seviyor musunuz? Falan filan gibi aşağı bol bol yorum bırakın ki ben de sizin neler istediğinizi, böyle sizi biraz daha tanıyayım. Biraz daha bu tarz videolarımı vloglu yapmayı seviyorum. Çünkü daha siz beni tanıyorsunuz, ben sizi tanıyorum gibisinden. Güzel olduğunu düşünüyorum. Bu arada farklı bir beslenme şekli deniyorum. Onunla video çekiyorum. Onunla sizinle paylaşacağım. Bakalım sonuçlar nasıl olacak. İlginç, enteresan. Hadi bye.